Merhaba, betonarme tasarımda karşılaşan sorunlara yönelik uygulamalı çözümler webinarına hoş geldiniz. Ben Berat Denli. Daha önce yaptığımız sıkça sorulan sorular webinarına benzer olarak bazı örnek projelerden ekran alıntılarla da anlatacağım. Çözümleri size aktaracağım. Bu sayfada anlatacaklarımın içeriğini görmektesiniz. İki başlığa indirmek gerekirse tasarıma yönelik çözümler ve veri girişine yönelik çözümlerden bahsedeceğim. İlk olarak göreli kat ötelemesi sorunundan bahsedelim. Göreli kat ötelemesi bir yapının iki katı arasında yer değiştirme farkı olarak tanımlayabiliriz. Göreli kat ötelemesi sorununun etkilerine katlar arasındaki büyük yer değiştirmeler kiriş ve kolon uçlarında büyük dönme ve kesme kuvvetleri neden olabilir. Yine aynı şekilde ikinci mertebe etkilerini büyüterek yapıda stabilite sorunları ve ilave iç kuvvetler oluşturabilir. Dolgu duvarların hasar görmesine neden olabilir gövde kat ötelemesi ve gövde kat ötelemesi fazla olduğunda da yapının binasal bütünlüğü yitirebilir yapı. Deprem yönetmelikleri zaten performans hedeflerine uygun olarak gövde kat ötelemesi sınırlarını tanımlar ve tasarımı bu sınırlar içerisinde kalmasını zorunlu kılar. Tasarımda göreli kat ötelemesi sorununa neden olan hatalar nelerdir? Burada gördüğünüz gibi bir plan üzerinde şematize etmeye çalıştım. Tek doğrultuda perde kullanımı. Perdelerin yalnızca tek yönde yerleştirmemiz, diğer doğrultuda yatay rigidliği düşüreceği için bu bir doğrultuda yatay ötelemeyi artırır ve burulma etkilerini oluşturur. Bu da göreli kat ötelemesi sorununa neden olabilir. Asimetrik plan düzeni, taşıyıcı sistemin dengesiz yerleşimi, perdelerin ve kolonların planda dengesiz dağılımı rigidlik merkezini kaydırır. Bu da yine burulmaya neden olur. Bu durumda da bazı akslarda göreli kat ötelemesi artabilir. Yani yapının hem X yönünde asimetrik olduğu kadar Y yönde de asimetrisi sağlanmalıdır. Her iki yönde de asimetriye dikkat etmeliyiz. Kat yükseklikleri farkları. Kat yükseklikleri arttıkça aynı yatay yük altında kat rigidliği azalabilir. Bu özellikle zemin ve bodrum katlarda bu durum yaşanabilir. Buradaki yumuşak kat davranışı oluşmasını engellemeyiz ve gövde kat ötelemesi bu özellikle zemin ve bodrum katlarında kat yüksekliği arttığı durumlarda gövde kat ötelemesi sorunu görülebilir. Yine yetersiz kesit tanımı, kiriş kolon perdelerin kesitlerinin yeterli rigidliği sağlamaması durumunda da deformasyonlar artacağı için gövde kat ötelemesi büyür. Aşırı boşluklu kat planları durumu var. İşte buradaki aşırı boşluklardan kastımız galeri boşlukları, büyük merdiven boşlukları, büyük şaft boşlukları. Eğer düzgün moment çerçeveleriyle bu boşluklar da çerçeveye dahil edilmediyse buradaki boşluklar katlar arasındaki ötelemeyi arttırır ve yine kiriş ve kolon uçlarındaki dönme taleplerini büyütür. Düzensiz konsol ve kapalı çıkmalar. Düzensiz konsol ve kapalı çıkmalarda deprem etkinliğinin yine düzenli bir şekilde taşıyıcı sisteme aktarılmasını zorlaştıran durumlardır. Burada bizim tasarımda tabii ki de düzensiz konsollardan ve kapalı çıkmalardan uzaklaşmamız gerekir. Eğer bunlar projemizde düzensiz olarak mevcutsa yine bu da göreli kat ötelemesine neden olur. Düzgün moment çerçevenin oluşturulmaması, mimari nedenlerle veya farklı etkilerle çerçeve düzeni süreksiz ve düzensiz kurulduğunda da yatay yük etkin olmaz. Burada gördüğünüz gibi bu, kolonlarla kirişler arasında da kolonların kirişlerle birbirine bağlanmadığını görüyoruz. Düzgün moment çerçevesi kurulmamış. Bu durumda da yine
Gölge kat ötelemesi artmış olur. Perdelerin süreksiz olması, perdelerin belli katlarda kesilmesi, işte 8 katlı bir yapıda ilk 4 kat 5 kat perde olup son 3 katta olmaması veya sadece bodrum katlarda taşıyıcı bodrum kat perdelerinden bahsetmiyorum. Taşıyıcı sistem perdelerinin zemin kata kadar olup daha sonra olmaması gibi burada yine bu perdelerdeki süreksizlik de gölge kat ötelemesini arttıran etkilerden biridir. Şimdi burada bir çerçeve sistemi örnek plan üzerinde görmekteyiz. Burada bir X ve Y yönünde görülü kat hatası mevcut olan bir yapı bu. Yapımızda bir bodrum zemin kat artı 5 katlı bir yapı örnek olarak görüyoruz. Bu planda yapacağımız değişikliklerle göreli kat ötelemesini nasıl azaltıp azaltamayacağımıza bakalım. Şu an her iki yönde de X ve Y yönünde %1,1'lik bir göreli kat ötelemesine yakın oranlarla bir sorun mevcut. Yani göreli kat ötelemesini değerlendirirken de bunun yapının tamamına ilgilendiren bir rigidlik sorunu olduğunu unutmamalıyız. Bizim raporlarımızda da zaten kat içerisinde en büyük değerle oluşan elemanın ismi ve öteleme sınır değeri bilgisi verilir. Buradaki ötelemenin hangi kısımda olduğuna dair bu bilgiyi alabiliriz ama sadece bir elemanın boyutunu büyüterek sorunu çözümleme olasılığımız çok azdır. Sistem rigidliğini yapı genelinde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi aynı projede sadece dört köşeye perde eklediğimizde rigidlik ve kütle merkezini kaydırmadan perde eklediğimizde dört köşeye buradaki y yönde görü kat ötelemesinin sınır değerinin altına çekerken x yönünde ise sınır değere bayağı yakın bir orandan kurtarmadığını görüyoruz. Sadece iki katta kurtarmıyor. Yani köşe yerlere, kenar kısımlarda köşe ve kenar noktalara perde eklemenin göreli kat ötelemesini bu örnekte azalttığını görmekteyiz. Aynı şekilde köşelere perde eklemeden sadece çekirdek ve asansör boşluğuna bir çekirdek perde tasarımı yaptığımızda ise projenin tamamen göreli kat ötelemesinden kurtardığını, sınır değerinin altına çekebildiğimizi projemizde görüyoruz. Yani köşe noktalara veya asansör ve merdiven gibi verimli alanlardaki çekirdek perde tasarımına yönelerek göreli kat ötelemesi sorununu çözebildiğimizi görebiliyoruz. Buradaki planda ise Y yönünde kurtarmayan bir görülü kat ötelemesi görüyoruz. Sarı ile işaretlediğimde düzgün moment çerçevesi oluşturulmamış, kolonlar birbirine kirişle bağlanmadığını görüyoruz. Burada moment çerçevesi oluşturarak ve çekirdek perde tasarımı yaparak ve perde ekleyerek yine orta kısımda görülü kat ötelemesini sağlayabiliriz. Aynı şekilde köşelere L şeklinde perde tasarımı da görülü kat ötelemesini azaltan etkileri bize sağlamaktadır. Burada orta kısma veya köşe kısımlar perde ilave edilerek yapı rigidliğini artırarak göreli kat ötelemesinden yapıyı kurtarabiliriz. Şimdi özetlemek gerekirse yani göreli kat ötelemesi sorununu önlemek için ilk olarak perdeli taşıyıcı sistem kullanımı durumu önleyebilir. Bu göreli kat ötelemesi kontrol etmenin en etkili yöntemlerinden biri perdelerdir. Perdelerle rigidliği çünkü ciddi bir şekilde arttırırken ötemeleri de ciddi şekilde azaltabilirsiniz. Tabii ki perde yerleştirirken de yapıya burulma düzensizliğine neden olmamalıyız. Buradaki yapıda mimariye uygun yerlere perdeleri yerleştirirken de yapıda farklı etkilere de yol açmamalıyız. Dikkatli davranmalıyız. Kütle merkezi, rigidlik merkezini kaydırmamalıyız perde eklerken. Simetrik bir şekilde perde sistemi eklemeliyiz. Kat rigidliğini arttırarak yine deplasmanı azaltabiliriz. Kat rigidliğinde kolon kiriş kesitlerini büyüterek yine arttırabiliriz. Çerçeve sistemlerde kolon ve kiriş kesitlerini büyütebiliriz kat rigidliğini arttırarak. İnce uzun yapılarda kısa yönde güçlü taşıyıcı sistemde görülü kat ötelemeyi iyileştirir. Planı uzun ve ince olan yapılarda zayıf yön genelde kısa yön doğrultu olduğu için deprem etkisinde o doğrultuda daha büyük görülü kat ötelemesi görülür. Bu yönden kısa yönde o doğrultuda perde tasarımı yapılabilir. Çerçeve rigidliği güçlendirerek de görülü kat ötelemesini
kontrol etmek etkilidir kısa yönde. Kesintili çerçeveler bir önceki verdiğimiz örnekte gördüğünüz gibi olumsuz etki yapıyor. Çerçeve sürekliliğini sağlamalıyız. Kolon kiriş süreksizlikleri katlar arası rigidlik farkı oluşturuyor çünkü. Burada düzgün moment çerçeveli sistemi kurmalıyız. Simetrik taşıyıcı sisteme yönelmeliyiz. Çünkü taşıyıcı sistem simetrik değilse burulma oluşur. Burulma bazı akslarda ötelemeyi yine arttırabilir. Limitlerin aşılmasına neden olabilir. Perdeleri ve diğer rigid elemanları dengeli ve simetrik yerleştirmeliyiz. Üst yapı temel etkileşiminde zemin yatak katsayısı ve temel kalınlığını dikkate alarak gölge katı yapmalıyız. Çünkü üst yapı temel etkileşim bir çözüm yapıyorsak temeldeki rigidlik de yapıya rigidlik sağlayacaktır. Temel kalınlığını arttırmakta gölge kat ötelemesinin azaltmasına yardımcı olabilir. Yatak katsayısını eğer yanlış girdiysek de onu düzeltmemiz gerekir. Yerinde inşa etmek koşuluyla yönetmelikteki 4913B uygulanabilir esnek ders detayıyla bu göreli kat öteleme sınırını 2 kat arttırılır. Tabii bunun yerinde uygulanması gerekir. Yani bu bir yönetmelik bize burada bir kolaylık değil. Yönetmelikteki tanımlı koşullara bağlı uygulama yapılırsa bunu sunuyor. Yani işte biz tasarımımızda göreli kat ötelemesini kurtaramadık direkt bu şekilde çözelim. Sınır değer zaten 2 kat büyüğü olarak bunu değerlendirmemeliyiz. Biz 4913 A koşuluna göre çözmeliyiz. B koşulu da duruma göre tabii ki de uygulanabilir. Yönetmelik çünkü buna izin veriyor ama yönetmelikteki esnek ders detayının kesinlikle yerinde inşa edilmesi gereklidir. Bunun kontrolü vesaire biz proje yapanlara vesaire yerinde uygulanmasını yapamayacağımız için bizim güvenli tarafta kalıp 4913 A'ya göre sorunu çözme yoluna gitmeliyiz. Evet, şimdi perde kesme güvenliği sağlamıyor sorundan bahsetmek gerekirse. Tasarımda perde kesme güvenliği sorunlu olan hatalar nelerdir? Şimdi burada deprem yüklerine karşı yeterli boyutta ve konumda perde yerleştirilmemesi. Şimdi perdeler biliyorsunuz yatay yüklerin ana taşıyıcısı olarak adlandırabiliriz. Eğer yeterli alanda ve uygun konumda perde kullanılmazsa deprem yükleri diğer işte çerçevelere veya sınırlı sayıdaki perdelere yığılabiliyor. Bu durumda bu perdelerde kesme kuvveti artıyor ve kesme e, güvenliği problemi ortaya çıkıyor. Burada yine tasarımda belli bir perde oranında ve perde dağılımında mutlaka deprem yüklerini paylaştıracak şekilde tasarım yapmalıyız. Yine işte perdelerin düzensiz ve simetrik olmayacak yani asimetrik şekilde perde düzeni olduğu bir durum söz konusu olabilir. Perdeler plan içerisinde simetrik yerleştirilmediğinde yapı burulmaya zorlanır. Burulma etkisinde bazı perdelerin kesme güvenliği artar, kesme kuvvetleri artar. Burada bu kuvvetler arttırınca da o perdeler taşıyamaz ve kesme güvenliği sorunu olabilir. Bu tür durumlardan da kaçınmalıyız. Kat yüksekliğine göre yetersiz perde kalınlığı veya kısa perdeler de yine perde kesme güvenliği sorununa neden olabilir. O yüzden kat yüksekliğine bağlı olarak belli bir perde kalınlığı ve belli bir plan uzunluğunda perdelerle yapıyı tasarlamalıyız. Kütle ve rigidlik merkezinin çakışmaması, burulma etkilerinin artması yine perde kesme güvenliği sorununa neden olabilir. Mümkün olduğunca bunları çakıştırmaya çalışmalıyız. Çakışmıyorlarsa bile kütle ve rigidlik merkezi birbirine yakın şekilde tasarımlar yapmalıyız. Asansör boşluğu ve merdiven boşluğu gibi alanlarda oluşturulmamış grup perdeler daha önce dediğim gibi gölge katütenemisi kısmında asansör ve merdiven çekirdeği gibi bölgeler perde grupları için çok verimli alanlar. Buradaki kısımlara birbirinden kopuk tekil perdeler yerleştirdiğiniz zaman buradaki kısım çekirdek gibi de çalışmaz. Rigidlik ve dayanım için verimli bir tasarım yapmamış olursunuz. Burada grup perde tasarımı yaparak perde kesme güvenliğini sağlayabilirsiniz. Yetersiz etkiye donatı çapı yetersizliği veya etki aralıklarının fazla olması da perde kesme güvenliğinde VR'den kurtarmadığı durumlarda da yetersiz etkiye çapı seçimi olabilir yine program içerisinde. Buradaki etkiyeleri arttırarak da perde kesme güvenliğini sağlayabilirsiniz. Tabii düşük beton sınıfı da direkt
kesme kapasitesi beton dayanıma bağlı olarak düşeceği için beton sınıfı düştükçe perdenin kesme kapasitesi azalıyor. O yüzden de yüksek deprem talebi olan durumlarda düşük beton sınıfı seçmemeliyiz. Biliyorsunuz perde kesme güvenliği ile sorun oluştuğunda VMAX'tan veya VR'den kurtarıp kurtarılmadığına bakmalıyız raporlardan. Çünkü kesme güvenliği iki koşula bağlı. VR kesme kapasitesi veya VE tasarım kesme kuvvetinden küçük kalırsa ve VE tasarım kesme kuvvetini yönetmeye gerektiği kontrol edilmesi gereken VMAX değerini aşarsa. Bu iki koşula bakmamız gerekiyor. Bu iki koşula baktığımız durumda da kesme kapasitesi durumu olduğu zaman da tabii ki de yapıda perde ekleyerek tasarıma gelen yapıya gelen kesme kuvvetini değiştirebileceğimiz bir durum olduğu için hangi yönlerde sorun yaşadığımıza da bakmamız gerekiyor yapıda. Bunu da analiz görselleştirme seçenekleri, betonarme tasarım sonuç kısmında kesme kapasitesi yeterli sekmesinden perdelerin hangi yönde kesme kapasitesi oluşturduğuna 3 boyutlu olarak bakabiliriz. Şimdi perde kesme güvenliği sağlamadı. Rapordan baktık. VR'den ve VMAX'tan her ikisinden de kurtarmıyor olabilir. Veya sadece VR'den kurtarmıyor olabilir. Veya sadece VMAX'tan kurtarmıyor da olabilir. Yani ikisi de olabilir veya tekil tekil de olabilir. Bu durumlarda neler yapmalıyız? Diyelim ki buradaki asansör boşluğundaki, pardon, özür dilerim, merdiven boşluğundaki burada X yöndeki perdemizi de bu durum kurtarmıyor. VR'den kurtarmıyor diyelim. Şimdi VR'den kurtarmıyorsa burada enine donatıyı arttırabiliriz. Beton sınıfını arttırabiliriz. Bu iki durumda zaten formülden dolayı kesme durumu kurtarabilir. Ama donatıyı arttırdık veya arttırdık ama yine de VR'den kurtarmıyor. Bu durumda tabii ki buradaki perdeye gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde yine tasarım değiştirerek başka yerlere perde ekleyebilirsiniz, tasarım değiştirebilirsiniz. Yani buradaki gelen kesme kuvvetini değiştirecek şekilde tasarım değişikliğine gidebilirsiniz. Veya buradaki kesiti arttırabilirsiniz. Çünkü perdenin kesitini arttırdığınız zaman da kesme kapasitesi artacak. Bu şekilde kurtarma yoluna gidebilirsiniz. VMAX'tan kurtarmıyorsa, VMAX'tan kurtarmıyorsa enine donatını arttırarak perdeyi kurtarma ihtimaliniz yok. Yani etriyeleri arttırarak başlık etriyesini veya orta bölgedeki etriyeyi arttırarak kesmeden kurtarma durumunuz yok VMAX'tan kurtarmıyorsa. Bu durumda kesinlikle tasarımda bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Nedir bu değişiklikler? İşte mesela X yönünden kurtarmadığı için yapıda farklı yerlere X yönde perde ekleyebilirsiniz. Mevcut perdenin kalınlığını arttırıp perde uzunluğunu arttırabilirsiniz. Yine burada bir çekirdek grup perde tasarımı yapabilirsiniz. Beton sınıfını arttırabilirsiniz. Yani tasarımsal bir değişiklik yapmanız gerekiyor. VMAX'tan kurtarmadığında kesit arttırımı olabilir, tasarım değişikliği olabilir. Mimari duruma bakarak uygun yerlere perde koyabiliriz veya tasarım değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi burada yön de önemli. Çünkü X yönde kurtarmıyorsa X yönde demek ki yapının kesme yönünde güçlendirmemiz gerekiyor. X yönde perde ekleyebiliriz veya çekirdek perde yaptığımızda yine kesme dağılımı değişeceği için yani her iki yönde o şekilde tasarımda değişiklikler yaparak perde kesme güvenliğini sağlayabiliriz. Evet, grup perde kapasite oranı birden küçük olduğunda kapasite oranı birden büyük olması talebin kapasiteyi geçtiğini ve tasarımın revize edilmesi gerektiğini ifade ediyor bizim açımızdan. Grup perde kapasite tasarım oranları fiber model kullanarak eksen kuvvet ve iki eksende eğilme etkisi altında hesaplanıyor. Bunu da zaten grup perde kapasite tasarım oranlarını grup perde betonarme penceresinde görebilmektesiniz. Perde grubu eğilme tasarım raporundan tasarım kontrolündeki kapasite oranlarını ve ilgili kombinasyonları görebiliyorsunuz. Hangi ilgili kombinasyondan kurtarmadığını ve kapasite oranlarının ne şekilde kurtarmadığını görebiliyorsunuz. Mesela bu raporda işte 1.08, 1.05 gibi oranlarla perde grubunda kurtarmama durumumuz oluyor. Bu tür sınır değere yakın kurtarmama durumunda perde başlık bölgesindeki donatı adeti ve donatı çapını arttırarak kurtarma olasılığınız var. Yine perde orta bölgesindeki donatı
aralığını azaltarak da kurtarabilirsiniz. Yani donatıya müdahale ederek 1'e yakın durumlardaki kapasite oranı yetersizliğinde çözüm elde edebilirsiniz. Ama diyelim ki 1.3'ler 1.4 gibi kapasite tasarım değiştirmiyorsa burada yine tasarımda yine değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perde kalınlığını arttırmamız veya plandaki uzunluğunu arttırmamız veya işte tek yönde bir perde ise yine çekirdek perde tasarımı yapmamız gerekebilir. Bu tür değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu tür durumlarda yine perde başlık uzunluklarını arttırarak perde başlık uzunluklarında donatı düzenlerini iyileştirerek de e, perde kapasite oranını düşürme yoluna gidebiliriz. Ama dediğim gibi donatı iyileştirme tek başına yeterli değilse kesit büyütme çözümü devreye girecek. Yani perde kalınlığını arttırmak doğrudan çünkü kesme dayanımı rigidliği arttarak talebi de azaltabilir. Aynı şekilde planda boyunu arttırmak hem kesme kapasitesini hem moment taşıma kapasitesini de büyütecek. Farklı tasarımları değerlendirerek e, perde kapasite oranını birinin altına indirebilirsiniz tasarımlarınızda. Burada mesela uygun sistem düzenlemesi yaparak nasıl kapasite oranını düşürebileceğimizi küçük bir örnek göstermek gerekirse burada gördüğünüz gibi bir grup perde var. Grup perdenin uygun olmayan kısımda direkt kirişe bir saplama kirişle kolonla bağlanıyor. Çekirdek perde ile uygun olan tasarımda ise çekirdek perde ile kolon arasında düzgün çerçeve oluşturarak taşıyıcı sistem düzenlemesi ile burada perdedeki kapasite oranını birinin altına düşürebilirsiniz. Bu tür tasarımdaki değişiklikler de kapasite oranlarını değiştirir. Evet. Perde sürtünme kesmesi hatası da yine perdelerde sürtünme kesmesi hesabı ve kolonlarda yine aynı şekilde TS500 ve deprem yönetmeliğiyle beraber değerlendirilir. Özel durumlarda deprem yönetmeliğini esas alıyoruz. Denklem 7-10 19 kontrollerinde de FCK üst sınırı dikkate alınarak buradaki hesap yapılıyor. Perde sürtünme kesmesi hatası olduğunda da yine perde kesme güvenliğine benzer olarak burada ilk seçenek olarak kesiti büyütmek mümkün. Perde veya kolon kesitini arttırdığımızda hem kesme alanı AC büyüyor hem de elemanın taşıma kapasitesi olarak artıyor çünkü. Bu genellikle en doğrudan çözümlerden biri. İkinci olarak sürtünme kesme hesabında etkin olan kesme yüzündeki boyuna donatıları arttırabiliriz. Boyuna donatı arttıkça sürtünme yoluyla taşınılan kesme kuvveti de artacaktır. Üçüncü yaklaşım yine beton sınıfını arttırmak. Dördüncü çözüm olarak yine tasarım değişikliği yaparak elemana gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde bir güncelleme yapabiliriz. Son olarak buradaki uygulama tarafında da beton döküm yöntemlerini şantiye koşullarına proje uygun olacak şekilde iyileştirilebilir. O şekilde yüzey aderansı ve imalat kalitesiyle de çünkü sürtünme kesmesi doğrudan ilişkilidir. Evet. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sağlamaması durumu burada. Biliyorsunuz kolon kiriş birleşimde kesme güvenliği sağlamadığında sünek olmayan ve ani göçmeye yol açan kritik bir hasar olabileceği için bunun mutlaka önlenmesi gerekir. Burada yönetmelikte kuşatılmış birleşimler ve kuşatılmamış birleşimler olmak üzere iki tane formülde direkt e, kesme kuvveti de göz alınan deprem doğrultusunda V'ye göre 7-11 koşuluna göre hesaplanmakta. E, işte kuşatılmış bileşimlerde kolona 4 kirişte kolonun 4 tarafını sarıyor ve genişlikli oranları da kuşatılmış birleşimler uygun. Diğer bu koşula uymayan her şeyi zaten uymayan bütün birleşimleri de kuşatılmamış birleşim olarak değerlendiriyoruz. Burada kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sağlamadığında olası çözümler nelerdir? Buradaki V formülünde gördüğünüz gibi pardon kuşatılmış birleşim veya kuşatılmamış birleşim formülünde gördüğünüz gibi BJ H'ı çarpan olarak görüyoruz. BJ H'ı çarpan olarak gördüğümüz için burada BJ veya H değerini bizim büyütmemiz gerekiyor. Şimdi BC değerimiz şu, göz önüne alınan deprem doğrultusunda birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması durumunda zaten BC değerimiz o genişlik oluyor.
Veya kolonun her iki yandan taşması durumunda yine aynı şekilde kolon genişliğini alıyoruz. Aksi durumda ise diyor, yani mesela burada kolon genişliği kadar kirişimiz yok. Kirişin düşey orta eksenin itibaren kolon kenarına olan mesafenin küçük olanının iki katı diyor. Şimdi o zaman bizim buradaki BC değerimiz B1 ve B2 olarak kirişin düşey orta ekseninden kolon kenarına olan uzaklıklarından küçük olanın iki katı diyor. Yani B1 çarpı 2 olacak buradaki bu örnekte bizim BJ'miz. Buradaki B1 de işte 25'e 50, 50'ye 25 tam kenarından mesnetlenen bir kolon kiriş birleşiminde 12,5 santimden burada BJ'mizi 25 santim olarak hesaplıyoruz. Ama bu kiriş tam orta noktadan birleşseydi, burada B1 ile B2 zaten birbirine eşit olduğu için minimum ikisi de birbirine eşit. Yine 2 çarpı B1'den uzunluk tam orta eksenden kolon kenarına 25 santim olacağı için de 50 santim oluyor. Yani iki katına çıkartabiliyoruz. Veya direkt kolonun diğer kenarını büyüterek de yine formülde katkı sağlayabiliyoruz. Yani şekilde görüldüğü üzere kiriş ortasına kaydıkça veya kiriş genişliğini arttıkça BJ değerini büyütebiliriz. Bu şekilde aynı kiriş genişliğinde ortalayacağız veya kiriş genişliğini büyüteceğiz. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliğini sağlamak için. Dediğim gibi BJ değerini büyütemiyorsak da H değerini büyütebiliriz. Kolon boyutlarını ters çevirebiliriz. Kolon boyutlarını ters çevirdiğimizde burada birleşim düğüm bölgesi açısından daha avantajlı bir duruma geliyoruz yine BJ hesabı ile beraber. Kolonları direkt perde yapabiliriz. Perdeler kolon giriş kesme güvenliği kontrolüne girmediği için direkt e, perde dönüşümü, kolonların perde dönüşümü problemi ortadan kaldırır. Birleşim kesmesini yine büyüten en büyük faktörlerden biri yine formüldeki donatı kuvvetleri. Burada özellikle AS1 ve AS2 değerlerini azaltacak önlemler alınabiliriz. İşte örneğin donatı düzenlemeleri yapabiliriz. Moment dağılımı, kesit optimizasyon gibi yöntemlerle donatıyı azaltıp azaltamayacağımıza bakabiliriz. Daha rigid sistem tasarımı ve çerçevenin sürekliliğini sağlayarak birleşim davranışını olumlu etkileyebiliriz. Burada özellikle projelerde sık yapılan hatalara çıkmalar nedeniyle kolon kiriş kolon çerçevelerinde süreklilik bozuluyor. Çıplamada saplama bir kiriş tekrar kolon kiriş kolon şeklinde düzensizlik oluşturabiliyor. Bu durumda da birleşimdeki kesme talebi artıyor. Bu yüzden süreklilik ve taşıyıcı sistem kurgusu bizim için çok önemli. Sürekliliğe önem vermeliyiz. Son olarak da daha yüksek dayanımlı beton kullanarak da FCK'nın arttırması birleşim dayanımını arttırabilecek bir yine seçenek. Burada gördüğümüz görseldeki gibi kolon kiriş kesme güvenliğinde kolonları kirişlere ortadan birleştirmek her zaman daha olumlu şekilde bize bir tasarım sağlıyor. Buradaki yine küçük bir örnekte gördüğünüz gibi kolonlar kirişlere ortadan birleştirilmemiş, kenarından birleştirilmiş. Kolon kiriş kesme güvenliği 4 aksta da sağlamıyor. Ama burada aynı örnekte kolonlar ile kirişler birbirine ortalandığı ise kolon kiriş kesme güvenliği birbirine sağlıyor. Yani kirişlerle kolonları birbirine ortalayarak tasarım yapmamız kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sağlamamıza neden oluyor. Evet. Kolonda eksenel kapasite yetersizliği sorunu. Yine yönetmeliğe göre kolonların taşıyabileceği eksenel basınç kuvveti doğrudan kolon kesit tanımına, kesit alanına ve beton sınıfına bağlı. Yani kolonun boyutu ve beton dayanımı yeterli değilse e, deprem ve düşey yük bileşimlerinde kolon kapasitesi, eksenel kapasitesi yetersiz kalabiliyor. Burada zaten TS500 artırılmış yük bileşiğinin altında bakıyor. Yine deprem yönetmeliği de deprem kuvvetleri etkisi altında. Her iki formülde de programda bu kontrol edip raporlanıyor. Şimdi kolon eksen kuvvet raporu kolon raporunun alt başlık olarak veriliyor. Buradaki herhangi bir yetersizlikte yani kolon enkesitini büyütmemiz gerekiyor. Ve beton sınıfının büyütülmesi
de yine koşunun sağlanması katkı sağlıyor. Burada şöyle bir ek yapabilirim. Şimdi zaten bu kolon eksenel yetersizliği işte bodrum katlarda, zemin katlarda oluyor. Yine 7-8 katlı bir yapıda birinci bodrum katta çıkan bu durumda sadece birinci veya zemin katta kolon boyutunu büyüyüp diğer katlarda kolonu aynı şekilde bırakmakla ilgili yönetmelikte bir tabii ki de bir durum söz konusu değil. Yani yönetmeliğin böyle bir sınırlama getirmemiş. Ama bizim tabii ki de düşey simetriye de önem vermemiz gerektiği için bu tür durumlarda bodrum katlarda kolonu büyüttüğümüz zaman tüm katlarda kolonu aynı şekilde çıkarmamızı ben öneririm yapısal tasarım açısından. Evet, kiriş en max aşıyor durumu da yine yönetmeliğin 7412 maddesinde kiriş olarak boyutlandırılıp donatacak taşıyıcı sistem elemanlarında taşıyıcı kiriş, kirişin tasarım eksenel basınç kuvvetinin 0,10 AC FCK koşulunu sağlaması zorunlu. Bu durumu sağlamıyorsa kirişlerin kolon olarak boyutlandırılıp donatılandırılması koşulu yönetmekte bulunuyor. Bu koşulun sağlanması için bizim işte kiriş genişliğini ve yüksekliğini arttırabiliriz. Ama kiriş yüksekliğini arttırmak, kiriş rigidliğini dolayısıyla kiriş kesme kuvvetini arttıracağı için kirişe gelen yine eksen basınç kuvveti artar. Her zaman çözüm olmayabilir. Ama eğer sınır değerlerden kurtarmıyorsa çözüm olabilir. Daha yüksek dayanımlı beton sınıfı kullanarak koşulu sağlayabiliriz. Bu tür durumlarda yine bizim kirişe gelen eksen yüklerini azaltacak şekilde taşıyıcı sistem düzenlemeleri yapılabilir. Bu tür durumlar çünkü bodrum katlarda, kısa kirişlerde, perdeye rigid doğrultuda bağlanan kirişlerde, kısa kirişlerde çıkabiliyor. Bu tür durumlardan kaçınabiliriz veya o kirişleri tasarlarken işte çok kısa o şekilde tasarlamamalıyız. Dikkat etmeliyiz taşıyıcı sistemde bu durumlara. Eğer koşulu sağlayamıyorsak da kirişleri madde 3.3'e göre kolon olarak boyutlandırıp donatılandırabiliriz. İDECET versiyon 11 ile kirişlerde kiriş en max koşulu sağlamadığı durumda kolon gibi tasarlanmasına olanak sunuluyor. Hata verilen durumda kolon gibi tasarım yapmamız için ilgili kirişteki kiriş ayarlarına girerek PMM tasarımı seçeneğini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu durumda kiriş en max hatası veren kirişlerdeki kiriş eksen kuvvet kontrolü raporunda bu kiriş belirtiliyor ve bu raporda kolon gibi tasarlanan kirişlerin isimleri, kapasite oranları ve donatı koşulları da belirtiliyor. Bu şekilde kirişleri kolon gibi donatılandırıp tasarımını İDECET versiyon 11 ile beraber yapabilmektesiniz. Evet, zımbalama güvenliği sağlamıyor durumu ile ilgili özellikle kilisiz döşemelerde ve radye temellerde karşılaşılan zımbalama durumu çok önemli. Burada kilisiz döşeme ve radye temelde kolon çevresinde yükler çok küçük bir alana aktarıldığı için yani bir kiriş vesaire olmadığı için kolon çevresinde yüksek çekme gerilmeleri oluşabiliyor biliyorsunuz. Bu çekme gerilmeleri de beton çekme dayanımını aşarsa kolon çevresinde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlakların oluşmasıyla betonun kesme taşıma kapasitesi çok hızlı bir şekilde azalıyor ve sonuç olarak kolon, perde döşemeyi veya radye temeli adeta zımbalayarak geçiyor. O yüzden buna da zaten zımbalama denmiş. Burada yani en kritik durum şu zımbalama yani göçmesi ani ve ani ve gevrek olabileceği için sürekli bir davranış bekleyemeyiz. O yüzden burada mutlaka bu durumu kontrol etmeliyiz ve uygun önlemler almalıyız zımbalama durumunda. Şimdi tasarımda zımbalama sorununa neden olan hatalar nelerdir? Bu tür durumlardan kaçınarak da zımbalama durumunu engelleyebiliriz. İşte kenar ve köşe kolonlarda yetersiz zımbalama çevresi. Buradaki kenar ve köşe kolonlarda yetersiz zımbalama çevresi oluştuğu için zımbalama hatası oluşması çok mümkündür. Yetersiz döşeme kalınlığı yani yetersiz kesitte yine zımbalamaya sorununu ortaya çıkartır.
Döşeme boşluğu olan kısımlarda buradaki döşeme boşluğundan dolayı buradaki kolonda yeterli zımbalama çevresi oluşmadığı için buradaki boşluğu olan yerlerde kirişle buradaki gerilmenin dağılması önlenebilir. Yani bu tür durumlarda kirişli bir tasarım yapılmalı. Kirişsiz bir tasarım yapılsa bile buradaki döşeme boşluğundan dolayı bu iki kolon arasında kiriş atılmalı veya perdeden kolona kiriş atılmalıdır. Yetersiz kolon veya perde enkesi de yine zımbalama sorununa neden olabilir. Çözüm yaklaşımı olarak döşeme kalınlığını arttırmak, kolon başlığı veya kullanmak da tabii kolon başlığı kullanmak da döşemede zımbalama oranını düşürebilir. Eğer uygunsa kirsiz döşemelerde kolon başlığı kullanabilirsiniz. Eğer zımbalama oranı 1 ile 1,5 arasında ise zımbalama donusu kullanabilirsiniz. Ve boşluk çevresini kirişle güçlendirmek de yine bu durumu engelleyebilir. Burada bahsettiğim şeyleri hızlıca olası çözüm olarak beton sınıfını arttırmak yine zımbalama güvenliğini sağlar. Kolon ve perde enkesini arttırmak zımbalama çevresini arttıracağı için yine zımbalama güvenliğini sağlar. Döşeme zımbalama güvenliği için döşeme kalınlığını arttırabiliriz. İşte kirişsiz döşemelerde diyelim 25 santimde bir tasarım yapıyorken 27-30 santim şeklindeki döşeme kalınlığını arttırarak zımbalama oranının düştüğü durumu önüne alabilirsiniz. Perde veya kolonun altında kısmi daha kalın bir temel veya tüm temel kalınlığı arttırabilirsiniz. Bu da radyo temel için. Burada perde veya kolonun altında kısmi bir daha kalın bir temel tasarımı düşünebilirsiniz. Döşeme için ise kısmi olarak kolon başlığı tasarlayabilirsiniz. Zımbalamanın fazla olduğu kolonlarda kolon başlığıyla bu durumu sağlayabilirsiniz. Döşeme boşlukları için kiriş tasarımı yine yapabilirsiniz. Radyo temelde ampatman yapabilirsiniz. Bu mevcut ampatman mesafesi zımbalama çevresini arttıracağı için zımbalama onu düşürecektir. Tasarım değiştirerek döşeme zımbalama güvenliği açısından kolon veya perdeleri içe kaydırarak yeterli zımbalama çevresi oluşturacak önlemler alabilirsiniz. Yani buradaki önlemde kenar ve köşe kolonları içeri kaydırdığınızda veya bir konsol çıktığınızda burada bir asal çekmeler döşemelerle iletileceği için döşeme alanıyla burada zımbalama çevresi artacaktır. O yüzden içeri kaydırabilirsiniz veya konsol tasarım yaparak yeterli zımbalama çevresini oluşturabilirsiniz. Bu önlemlerden sonra hala zımbalama sorunu yaşıyorsanız oranı 1 ile 1,5 arasında olan kolon ve perdelerde zımbalama donusu kullanabilirsiniz. Radyo temellerde de zımbalama donusu kullanabilirsiniz ama ben radyo temellerde bu önlemlerle sorunu çözmenizi öneririm. Döşeme zımbalama güvenliği açısından zımbalama donası kullanmanızı öneririm. Evet, şimdi buradaki örnekte radyo temelde şu üç tane üst kenardaki kolonu baz alacak şekilde bir zımbalama güvenliklerini değerlendirelim isterseniz. 60 santim radyo temelde mevcut yapıda işte 1,36, 1,49 ve 1,90 şeklinde bizim radyo temelde zımbalama güvenliği hatası almaktayız. Zımbalama güvenliği sağlamamız için bu oranları birinin altına düşürmemiz gerekiyor. 70 santim yaptığımızda yani temel kalınlığını 10 santim arttırdığımızda ise buradaki oranların 1,02, 1,08 ve 1,38'e düştüğünü görmekteyiz. Yani temel kalınlığını arttırarak. Temel kalınlığını arttırmadan sadece 60 santim radyo yapıp bu köşe ve kenar kolon olarak tasarım olduğu için sadece 50 santim ampatman yaptığımızda ise yani buradaki oranın 0,46, 0,82, 0,65 olduğunu görmekteyiz. Yani köşe kenar kolonlarda zımbalama güvenliği sağlamadığı durumlarda ampatman yapmak zımbalama güvenliği sağlaması açısından çok etkilidir. Bu örnekte bunu görmüş olduk. Evet, B1 türü düzensizliğiyle den bahsedelim. Biliyorsunuz betonarme binalarda deprem etkisi iki doğrultuda biz inceliyoruz. Birbirine dik X ve Y doğrultuları. Bu doğrultunun herhangi birinde, herhangi bir katta toplam etkili kesme alanı bir üst kattaki toplam etkili kesme alanına göre önemli bir ölçüde azalıyorsa bu durumda dayanım düzensizliği ortaya çıkıyor. Bu dayanım düzensizliği de sayısal olarak ifade edersek de bir dayanım düzensizliği katsayısı tanımlanıyor.
Bu dayanım düzensizliği katsayısı 0,80'den küçükse, yani bir katta etkili kesme alanı bir üst kata göre %20'den fazla azalmışsa, o doğrultuda biz B1 düzensizliği var diyoruz. Burada önemli olan şöyle bir durum var. Bunu binanın tüm katları için bu düzensizlik katsayısı hesaplanıyor ve en küçük düzensizlik katsayısı en zayıf kat dikkate alınarak yapılıyor bu hesap. Eğer bu katsayı 0,60 ile 0,80 arasındaysa, yönetmelik bize sadece bir yaptırım uygulattırıyor. Tablo 4.1'de verilen değer üzerinden 1,25 ile düzensizlik katsayısını çarparak biz her iki deprem doğrultusunda taşıyıcı sistem davranışını azaltarak binanın tümüne uygulamış oluyoruz. Eğer bu oran 0,60'tan küçük ise yönetmelik bunu kabul etmiyor ve diyor ki senin yapın diyor, bu kabul edilebilir bir oran değil. Düzensizlik bulunuyor diyor ve bir türü düzensizliği. Burada diyor dayanımı ve rigidliği arttırarak diyor tasarımı güncellemen gerekiyor diyor. Yani yönetmeliğimiz B1 türü düzensizliklerde eğer bu oran %60'tan küçükse, 0,60 0,60'tan küçükse, düzensizlik katsayısı dayanım düzensizliği katsayısı bize rigidliği ve dayanımı arttırarak tasarımı güncellememizi söylüyor. Şimdi B1 türü düzensizliğin oluşabileceği durumlar nedir? Yapı alanının alt katta üst kata göre daha az olması durumu. Zaten tanımı da bu şekilde, bildiğiniz gibi. Yani örneğin kademeli yapılarda kolon ve perdelerin alt katta azaldığı için, bu sağ örnekte gördüğünüz gibi kademeli bir yapıda bir anda Y yönünde, burada gördüğünüz gibi bu sistema kolon ve perdeler alt katta azaldığı için burada bir düzensizlik oluşuyor. Kattaki duvar etkili kesme alanının bir üst kata göre az olması durumunda, İşte dükkan, asma kat gibi durumlarda yine B1 türü düzensizliği oluşuyor. Veya katta birden fazla diyafram bulunması durumunda, bu tür durumlarda da, asma katlarda da düşey kütlenin birbirinden bağımsız olması veya bazı kolon perdenin diyaframın bağlı olmaması durumunda da yine B1 türü düzensizlik meydana gelebiliyor. B1 türü düzensizliğin kontrolünde ilgili katın kesme alanı hesaplanırken diyaframa bağlanmayan kolon ve perdeler kat etkili kesme alanına dahil edilmiyor. Eğer buradaki elemanların kat etkili kesme alanına dahil edilmesini istiyorsanız, kat parametre düzensizlikler sekmesinde AD ve AG sütunlarını kullanıcı tarafından manuel olarak ekleyebilirsiniz. B1 tür düzensizliğindeki olası çözümlerimiz neler olabilir? Burada talep edilen yönde daha fazla kolon, perde grubu veya düşey taşıyıcı sistem ekleyebiliriz. Yani alt katta burada ki taşıyıcı sistemlerde boyut büyütebiliriz veya kolonların yönünü değiştirebiliriz üst sona yönünde, veya direkt taşıyıcı sistemde düşey asimetriden kaçınarak da B1 türü düzensizliğinden kaçınmış olabiliriz. Evet. Döşeme gerilme kontrolü. Döşemelerde gerilme kontrolü yine yönetmenin 7.11.3 maddesine uygun şekilde yapılmakta. Bu kapsamda döşemelerde 3 temel gerilme türü kontrol ediliyor: basınç gerilmesi, çekme gerilmesi, düzlem içi kayma gerilmeleri. Ee, Kabuk sonlu elemanlarla zaten yarı jit diyafram olarak modellediğimizde hem kirişli hem de kirişsiz döşeme sistemlerde döşeme sistem gerilimlerini doğru bir şekilde hesaplayabilmek için yarı jit diyafram kabulüyle çözüm yapmamız gerekiyor. Yarı jit diyafram kabulünde biliyorsunuz ki döşemelerdeki deformasyonların dikkate alınarak daha gerçekçi bir gerilme dağılımı elde edilerek çözüm yapmış oluyoruz. Döşeme gerilimleri lokal akslara göre iki ana yönde hesaplanıyor. Raporda göreceğiniz üzere rapordaki aks sütunundaki gerimenin hangi döşeme hesap aksından elde edildiğini görebilirsiniz. Örneğin bir aks yazıyorsa, orada hesap aksındaki bir numaralı yönde gerilme oluyor. En büyük gerilmenin oluşturduğu yük bileşeni de kombinasyon sütununda görülmekte. Deprem etkileri de, deprem etkileri de düşey yüklerle birlikte dayanım fazla katsayısı D uygulanarak da hesaba katılıyor. Burada döşeme gerilme kontrolünü perspektif ekranda F11, F22 ve F1
2 değerlerini sağ tuş menüde analiz sistem görüntüleme seçenekleri komutuna tıkladıktan sonra penceredeki kabuk sonuçları sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Gerilmeleri görebilirsiniz bu şekilde. Burada resimde de fark ettiğiniz üzere döşeme boşlukları olan A2 veya A3 düzensizliği olan bir düzensiz yapı düzeni nedeniyle döşemelerdeki süreksizliklerden dolayı noktalarda gerilme yığınları oluşabilir. Yani burada gördüğünüz gibi perde uçlarında ve döşeme o kısımdaki oluşan boşluklardan dolayı gerilme yığılmalarını görebiliyorsunuz. Bu tür düzensizliklerin olduğu yapılarda yani IQ düzensiz olan yapılarda döşemenin deprem kuvvetlerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılması önemli. Bu yüzden zaten A2 ve A3 düzensizliği olan yapılarda döşeme gerilme kontrolü yapılmalı ve kabuk sonlu elemanlarla modelleme yapılmalıdır. Burada daha önceki gerilmede gördüğünüz gibi perde döşeme bileşim bölgelerinde ve döşeme boşluklarındaki döşeme zorlanan bölgeleri için bu aşağıdaki adımları uygulayabiliriz. Burada ilk olarak raporda hangi aksta ve koordinatta problem olduğunu 7.11.3 raporundan görüntülemeliyiz. Daha sonra analiz modelinde yine kabuk sonuçlarından çekme basınç gerilmesi kontrolleri için F11, F22 düzlem içi kayma gerilimleri kontrolü için ise F12 sonuçlarındaki ilgili kombinasyonlara bakıyoruz. Bu gerilme sonuçları bazı yığılmalar görecektir. Bu yığılma bölgesi olan kısımları model üzerinde belirledikten sonra bu kısımlarda döşeme kenarı kullanarak farklı bir döşeme tanımı yapabiliriz ve o kısma yetersiz hesap aksında döşeme donatısını arttırarak buradaki gerilmeyi karşılayacak donatıyı sağlayabiliriz. Bazı durumlarda sonlu elemanlardan dolayı sonlu eleman genişliğini azaltmakta hassasiyeti arttıracağı için bu tür durumlarda sonlu eleman genişliğini işte 60 santim veya 50 santime çözüyorsunuz 20-25 santimlere sonlu eleman genişliğini düşürerek de buradaki gerilme yığılmalarını belirleyebilir ve bu şekilde döşeme kenarı kullanarak tanımlamalar da yine yapabilirsiniz. Döşemelerden perdelere aktarılan deprem yüklerinde ise burada kilisiz döşemeli binalarda ve kirişli döşeme binalarda deprem yüklerinin döşemelerden kolon ve kirişe güvenli bir şekilde aktarılması gerekiyor ve bunun perdelerden aktarılan kuvvetin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için de perde kuvveti doğrultusunda her iki taraftan saplanan ve eğilme dayanımı için gerekli olan kiriş veya döşeme donatının oluşturduğu eksenel çekme dayanımı toplamı ile döşeme ile perde birleşimindeki eğilme dayanımı için gerekli olandan arta kalan döşeme donatısının oluşturduğu kesme sürtünmesi dayanımın toplamı bu kuvvet farkını aşmamalı. Yönetmenimizdeki ilgili madde bu şekilde söylüyor. Burada da zaten bu kuvvet farkının nasıl hesaplandığını görmekteyiz. Burada yine boşluklarda buradaki perdeden döşemelere aktarılan döşemelerden perdelere aktaran deprem yüklerinin gerilmeleri görülmekte. Burada yine olası çözüm olarak yine 7-11-5 kontrolündeki rapordaki durumda yine burada yine lokal bölgeyi belirledikten sonra yine ek donatı yerleştirmek en uygun çözümlerden biri. Gördüğünüz gibi burada perdenin arkasına döşeme kenarıyla bir alan çizilip buraya ayrı bir döşeme gerilip buradaki bölgeye ayrı bir hesap aksı çizilip ek donatı yerleştirilebilir. Aynı şekilde döşeme donatı tipini altta üstte düz donatı tercih ederek de bu durumu sağlayabilirsiniz. Döşeme kalınlığını arttırmak da sorunu çözebilir. Evet, radye temel donatısının yetersiz olmasının da ilgili radyo temel donatı yetersizliği ile ilgili şimdi bahsedelim. Radyo temel donatısının yetersiz olmasının iki sebebi olabilir. Bir, ana donatı yetersizliği olabilir. Diğer durum ise ilave donatı yetersizliği. Ana donatı yetersizliğinde radyo temel donatıları seçtiğimiz donatı çaplarına ve parametre belirlenen donatı aralıklarına göre belirleniyor.
Burada daha büyük donatı çapı seçilmesi çözüm olabilir veya radye kalınlığını arttırarak da donatı alanını arttıracağımız için, çünkü minimum bir donatı alanı var. Kalınlığa göre hesaplanan. E, Radye kalınlığını arttırarak da donatı yetersizliği sorununu çözebilirsiniz. Burada zaten gereken ve fark şeklinde donatı alanında yetersizlik olduğunda ilgili menüde döşeme betonarme radye temel betonarme menüsünde gereken ve fark olmak üzere görselde gördüğünüz gibi donatıyı ne kadar arttıracağınızı görebiliyorsunuz. İlave donatı yetersizliğinde ise radyo temel betonarme penceresindeki ilave donatılar kısmına gelerek ilgili ilave donatıları yine arttırarak sorunu çözebilirsiniz. İlave donatıları azaltmak için yine temel kalınlığı ve radye ana donatısını arttırarak da ilave donatı ihtiyacını azaltabilirsiniz. Radye temeldeki donatı yetersizliklerinde bu tür çözüm sağlayabilirsiniz. İlave donatılar yalnız onu da hatırlatmak gerekirse programda donatı sabitlenmez. Her analizden sonra ilave donatılar mevcut radye temel donatılarına göre tekrar hesaplanır. O yüzden analiz sonrasında ilave donatı yetersizliğiniz varsa ilave donatı arttırdıktan sonra rapor ve çizimlerinizi alabilirsiniz. E, Analiziniz eğer bozuluyorsa tekrar analiz yaptığınızda da ilave donatılarda yetersizlik meydana gelebilir. O yüzden analiz sonrası ilave donatıları kontrol etmenizi öneririm radye için. Radye temelde zemin taşıma gücü yetersizliği ile ilgili ne diyebiliriz ona bakalım şimdi. Radyo temelde taban basıncı değeri zemin taşıma gücü QT'yi aştığı zaman zemin taşıma gücü yetersiz meydana geliyor. Bu durumda radyo taban alanını büyütebiliriz. Radyo temelde köşe akslarda bu sorun yaşıyorsa kısmi ampatman yapabiliriz veya zemin taşıma gücünü arttıracak zemin iyileştirme seçeneklerini düşünebiliriz. Şimdi burada da küçük bir örneğimiz var. Burada 60 santim temelde ampatman yok ve zemin taşıma gücümüz, QT'miz 20 ton F bölü metrekare olarak görüntüleyelim. Ve yaptığımız analiz sonucunda da gördüğünüz gibi köşe noktalardan bu ampatmansız bir temel 26 ton F bölü metrekarelik bir taban basıncı geliyor ve yetersizlik mevcut köşelerde. Şimdi bu tür bir durumda köşe noktalarda bir sorun olduğu zaman ampatmansız bir çözüm yapıyorsak, eğer bitişik nizam değilse ampatman yapma ihtimalimiz de varsa, burada aynı temel kalınlığında 50 santim ampatman yaparak işte 26'lardan 21,93 şeklinde taban basıncını düşürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yetersizlik alanları çok kısmi noktalarda kaldı. 50 santim ampatman yaptığımızda taban alanını büyütmek gerilmeleri azalttı. Burada 50 santim değil de 75 santim yaptığımızda da zaten 19,88 yani yeterli düzeye çekebildik. Sınırdan da olsa kurtarabildik. Gördüğünüz gibi kurtarıyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Buradaki QT'miz 20 ton F'nin metrekare ve kenar kısımlarda olduğu için ampatman yaparak temelde zemin taşıma gücü yetersizliğini çözebiliriz. Ama eğer biz bu zemin taşıma taban basıncını köşe noktalarda bu sıkıntı yaşaması, kolon altlarında veya perde altlarında orta bölgede eğer bir zemin taşıma gücü sorunu yaşıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bu tür durumda taşıyıcı sistemde işte taşıyıcı sistemi tekrar tasarlamak, dengeli düzenlemek vesaire de yaptık. Hiçbir şekilde kurtaramıyoruz. Yani buradaki perdenin altında mevcut zemin taşıma gücünü sağlayamıyoruz. Bu tür durumda tek bir durum var. Zemin güçlendirme seçenekleriyle zemin iyileştirmesi yapılabilir. Yani orta kısımlarda temel kalınlığını arttırmakta buna çok fayda olmaz çünkü. Orta kısımlarda bu durum aştığı zaman zemin iyileştirmesi yapılabilir. Ama köşe kısımlarda bu sorun olduğu zaman temel alanını büyütebiliyorsak temel alanını büyüterek taşıma gücü yetersizliğini giderebiliriz. Evet. Kenetlenme boyu hatası. Kirişlerde kenetlenme boyu kontrolünde bazı durumlarda A, bazı durumlarda B koşulunu sağlamadığı görülebiliyor. Genellikle A koşulu kirişin mesletlendiği perde veya kolon genişliğinin az olması durumunda ortaya çıkıyor. Buradaki olası çözümlerimiz perde veya kolon genişliğini arttırabiliriz kirişin mesletlendiği kısımda. Kullanılan
Kirişteki boyuna donatı çapını küçük seçebiliriz veya daha yüksek dayanımlı beton kullanabiliriz. B koşulu ise genellikle kiriş yüksekliği az olan kaset döşemeli sistemlerde en üst katta sağlamayabiliyor. Burada da yine kiriş yüksekliğini arttırabiliriz. Kiriş genişliğini arttırıp kaçıklığını kolonu kapsayacak şekilde düzenleyebiliriz. Daha küçük kiriş boyuna donatı çapı kullanabiliriz veya daha yüksek beton dayanımıyla sorunu çözebiliriz kenetlenme boyu hatasında. Şimdi yönetmeliğimizde deprem etkisi altında uygun tasarım için bina taşıyıcı sistem düzenlemesi şeklinde bir bilgilendirme eki 3A diye bir kısım var. Burada bizim bu yaşadığımız sorunlara aslında yönetmelik bu sorunların yaşamamamız açısından belli açıklamalarla be- belli ilkelere göre nasıl düzenlemesi gerektiğini anlatmış. Ben o kısmı kısaca özetlemek istedim. Başından beri bahsettiğimiz durum aslında yönetmelikte de maddeler içerisinde var. İlk olarak 3A1'de taşıyıcı sistemin sadeliği ve basitliği şeklinde yönetmelikte bu başlığı alırsak yönetmelik bize kısaca şunu söylüyor. Diyor ki deprem yer hareketi belirsizlik içerir diyor. Şiddet yönü süresi değişken diyor. Yapısal modelleme eleman davranışlarında kesinlik yok diyor. Analiz ve tasarım yöntemleri yaklaşıklara dayanır diyor. Yaklaşımlarla çözüm yapıyoruz diyor. Bu nedenle diyor binanın deprem davranışı diyor öngörülebilir olmalıdır. Öngörülebilirliği sağlamak için de diyor taşıyıcı sistemde sade ve basit tasarlanmalıdır. Karmaşık düzensiz sistemler depremde beklenmedik davranış gösterir. Temel kural basit, düzenli, düzgün taşıyıcı sistem eşittir daha güvenli deprem performansı diyor. Yine taşıyıcı sistemin düzenli ve simetrik olarak düzenlenmesiyle planda düzenlilik ve simetri başlığında da döşemelerin yayılı kütlelerden olan deprem atalet kuvvetleri en düzgün şekilde düşey taşıyıcı elemanlara aktarılır. Simetrik taşıyıcı sistem kütle rigidlik dayanım dengesini sağlar. Bu sayede oluşabilecek dış merkezleri azaltır. Sonuç daha öngörülebilir ve kontrollü deprem davranışı diyor yönetmeliğimiz. Düzgün düşey doğrultu düzenlilik kısmında ise taşıyıcı sistem katlar boyunca süreklilik ve düzenlilik göstermelidir. Kat rigidliği veya dayanımda ani değişimlerden kaçınılmalı. Özellikle yumuşak kat ve zayıf kat düzensizliklerine kaçınmalıyız. Bunun sonucunda depremde katlarda aşırı deformasyon ve göçme riskini azaltabiliriz. Düşey doğrultuda düzenlilikle diyor. Taşıyıcı sistemde fazla bağlılık, yedeklilik sağlanması. Burada taşıyıcı sistemin hiperstatik tasarlanmamız gerektiğini, deprem sırasında bazı elemanların hasar görebileceğini, bu durum dayanımı azaltabileceğini ve bazı elemanların devre dışı kalabileceğini, bu durumda sistemin kararlı kalması için yedek taşıyıcı elemanların devreye girmesi gerekiyor. Burada da işte yapı yük aktarımı sürdürülebilir, ani göçme riskini azaltır diyor bu. İşte burada da yine düzgün moment çerçeveleri, sistemde sürekliliği sağlamak burada fazla bağlılığı sağlıyor. Yapısal delzi blokların çarpışma riski buradaki yapısal delzlerle ayrılan bina blokları depremde çarpışarak hasar görebilir diyor. Çekiçleme durumundan bahsediyor burada. Bu yüzden diyor bu blokların delze ayırma kararları dikkatli verilmeli. Sadece bina blok uzunluğu nedeniyle taşıyıcı sistem bağımsız olarak bloklara bölmekten mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Ders kararı ancak burulma düzensizliği, dengeli sistem düzeni gibi zorunlu gerekçe varsa tercih edilmelidir diyor. Yani burada tabii ki de sadece uzunluk nedeniyle değil, eğer bina şekli burulma düzensizliğine veya dengeli sistem düzensizliği gibi durumların neden oluyorsa burada ders kararı vererek de sistemi çözebileceğimizi söylüyor yönetmelik. Taşıyıcı sistemde yeterli dayanım ve rigidlik başlığı altında iki asal doğrultu taşıyıcılık yani her iki doğrultuda deprem yer düzey hareketi etkili olacağı için her iki ana doğrultuda taşıyıcı sistemin dayanımı ve rigidliği birbirine yakın olmalıdır diyor. Bu durumda da deprem kuvvetleri dengeli taşınır, düzensizlik riski azalır. Burulma dayanımı rigidliği için de yine taşıyıcı sistemde yeterli burulma dayanımı rigidliği sağlanmalıdır diyor. Rigidlik dayanımı yüksek elemanlar perdelerle mümkün olduğunca binanın çevresine yerleştirilmelidir diyor. Dediğim gibi perdeleri yerleştirirken burulma dayanımına da dikkate almalıyız. Burulma etkilerini azaltmalıyız ve davranışı daha güvenli olacak şekilde tasarım yapılır diyor yönetmelik yine burada. Evet, son durumda da taşıyıcı sistemde yeterli
süreklilik deprem etkilerinin taşıyıcı sistemi sürekli davranışıyla azaltılmalıdır diyor. Sürekli tasarım ilkelerine uymalıyız. Kapasite tasarım esaslarına uymalıyız. Yapay enerji sönümleyerek ani kırılma ve yerinde kontrol hasarı sürekliliğini geliştireceğini söylüyor yönetmelik. Döşemedeki diyafram etkisi de yine döşemenin depremde oluşan atalet kuvvetinin güvenli bir şekilde düşey elemanlara aktarılacağını söylüyor. Buradaki işte deprem etkilerinin farklı çeşitli elemanlara güvenli şekilde dağıtılmalıdır diyor. Bu nedenle döşemeler yüksek düzlem içi rigidliğe ve yeterli dayanıma sahip olmasından da bahsediyor. Burada zaten 7-11-3 ve 7-11-5'ten de biraz önce bahsetmiştik. Büyük boşluklardan kaçınmalıyız. Yine döşemelerde büyük boşluklu diyafram davranışını olumsuz etkileyeceği için yönetmelik bu boşluklardan kaçınmalıyız diyor. Eğer kaçınamıyorsak boşluk kenarlarında yeterli rigidlik ve dayanıma da yatay elemanlar düzenlenmelidir diyor. Yani boşluk kenarlarına kiriş atın diyor yönetmelik. Bizim aynı kirişsiz döşemelerde yapmamız gereken şeyi aslında yönetmekte bize burada tasarım ilkelerinde bahsetmiş. Geçiş döşemelerinde de normal katlardan çok rigid bodrum katlarına geçişte geçiş döşemeleri kritik önem taşıyor diyor. Üst katlardaki deprem kuvvetlerinin büyük kısmı bodrum ve çevre perdelerine aktarılır. Bu nedenle geçiş döşemelerinde yine yüksek düzlem içi rigidlik ve dayanım mutlaka sağlanmalıdır. Geçiş kat döşemelerindeki bu koşulda yine sağlamalıyız diyor yönetmeliğimiz. Burada yani bu başından beri konuştuğumuz yani deprem etkisi altında uygun tasarım için bina taşıyıcı sistemlerin düzenlenmesi ile ilgili durumları zaten biz sorunları çözmek için de benim önerdiğim durumlarda genellikle bu şekilde oluyor. Yönetmekte de bunlar yer almış bu şekilde. Şimdi veri girişine yönelik çözümlerden bahsedeceğim. Burada perdelerin altında sürekli temel tanımı kısmı var. Sürekli temel veri girişinde perde altına sürekli temel modellerken perdenin düğüm noktaları arasında kalacak şekilde sürekli temeli modellememiz gerekiyor. Ee, Eğer bu perde düğüm noktasının altında kalmayacak şekilde sürekli temeli modellersek bu hatalı bir modelleme oluyor. Bu doğru modelleme açısından perde düğüm noktaları arasında sürekli temel düğüm noktasının çakışması gerekiyor. Yine perdeye rigid doğrultuda bağlanan kirişlerin perde uç noktalarından bağlanmaması durumu da olabilir. Burada da bu rigid doğrultuda bağlanan kirişlerin perde uç noktalarına bağlanması gerekiyor. Yani düğüm noktalarının yine rigid doğrultuda perde ile kiriş arasında düğüm noktalarının çakışması gerekiyor. Döşeme boşluğu modellerken nasıl yapmamız gerekir? Küçük şaftlar, mekanik boşluklar için döşeme boşluğu komutuyla mevcut betonarme döşemenin üzerinde boşluk açabiliriz. Ama işte büyük galeri boşlukları, döşeme kenarındaki büyük merdiven boşlukları kapladığı alan bakımından büyük boşluklarda programda döşeme kenarıyla modellenmesi gerekiyor. Boşluk kısmı oluştururken döşeme kenarları sadece boş kenarlarda çizilmesi gerekiyor. Yani sadece şu alanda çizmemiz gerekiyor. Kirişleri kapsamayacak şekilde. Su basman perdelerin modellenmesi. Su basman perdelerin modellenmesi proje gereksinimlerine ve uygulama detaylarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer su basman katındaki döşemeler diyafram davranışı gösteriyorsa su basman katının ayrı modellenmesi uygundur. Ama su basman katındaki döşemeler toprak üzerine oturuyorsa yani konstrüktifse bu döşemelerin modelde ayrıca tanımlanmasına gerek yoktur. Bu durumda diyafram oluşumu beklemeyeceği için su basman yüksekliği zemin kat yüksekliğine ilave edilerek tanımlanabilir. Asansör kuyusu, asansör çukurunun olduğu bölgede genel olarak perde veya kolonun altında kalan kısım radyo planına eşit kalınlıkta olacak şekilde uygulanıyor. Bu nedenle asansör kuyusunun düz olarak modellenmesini biz öneriyoruz. Radyo döşeme çukur olmadan analiz edilip daha sonra temel çizimlerde asansör çukuru detayını ayrıca verebilirsiniz. Asansör çukuru detayını da bizim yapı bilgi bankamızda ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Evet, burada yine ücretsiz eğitim webinarlarımız olan kapsamlı yardım Yapı Bilgi Bankamızdan yardım alabilir, kullanıcı forumu kullanabilir ve teknik destek platformumuzdan internet sitemizden Bilgi Bankası'ndan yararlanabilirsiniz. Eğitim videolarımızı yine YouTube'dan irdeleyebilirsiniz. Bugün anlatacaklarım benim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.